Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz ben, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bir önceki videolarımızda sütunlar yani kapsayıcılar konusuna başlamıştık. Bununla ilgili bir çalışmamızı yayınladık. Bir önceki video kapsayıcı yani sütunlar konusunu içeren basit bir örnek uygulamaydı. Yani şuydu, size göstereyim. Bir önceki videoya da bakarak bunu anlayabilirsiniz zaten. Bakın şu uygulamayı çok basit bir şekilde eee, WordPress'te nasıl sütunları kullanarak Gutenberg editöründe hazırlayacağımızı göstermiştim. Bu dersimizde ise şu uygulamayı yapacağız sizinle. Gri bir zemin üzerine bakın bir analiz edelim önce nasıl bir şey olacağını bir bakalım. Yukarıda ekranın şu tarafı boş olan ama sol tarafında büyük bir fotoğraf ve onun altında bir metinden oluşan bir kısım. Altında şöyle bir çizgi görüyorsunuz. Onun alt kısmında da 4 tane yan yana fotoğraf ve altlarında metinden oluşan bir kısım. Bunu normal şartlarda bir CSS'te mutlaka hani div eee, etiketlerini kullanarak ve display attribute'una farklı özellikler atayarak oluşturabiliyoruz. Fakat WordPress'te bunun yerine sütunlar blok elemanını kullanıyorduk. Bir önceki 2 videom bununla ilgili uygulama ve açıklamaları içeriyordu. İsterseniz o videolara bakıp deneyebilirsiniz ne olduğunu. Eğer dışarıdan geliyorsanız yukarıya sütunlar blok elemanı ile ilgili anlattığım dersin kısa yolunu bırakıyorum. İsterseniz oraya bir gidip gelin, hemen sizi bekleyeyim. İncelemenizi yaptıktan sonra tekrardan bu uygulamadan devam edebilirsiniz. Şimdi bu uygulama aşağıda kalsın çünkü buna bakarak gideceğiz. Ben bu uygulamayı tamamlayabilmek amacıyla şu resmin bir benzerini ve aşağıdaki 4 tane resmin benzerlerini arkadaşlar internetten indirdim. O resimleri de size göstereyim. İndirilenler içerisinde. Bakın şöyle biraz büyüteyim. Aynı resimler değil tabii ki. Benzer fotoğraflar. 4 tane küçük fotoğraf. Boyutları orijinalinden farklı bir şekilde onu ayarlamaya çalışacağım. Önemli değil. Çok birebir aynı olmak zorunda değil. Sonuçta bu yapılmış bir çalışma. Bu yapılmış çalışmayı birebir aynısını alabilmek amacıyla İncele'den, F12'den kodlarına girip eğer çıktıysa kendisinin CSS height ve width özelliklerini görmem gerekiyordu. Ama öyle bir şansım olmadığı için göz kararı yapacağız. Yani bu uygulamada şu 5 tane fotoğrafı kullanacağım arkadaşlar. Dolayısıyla egzamımı çalıştırdım. Bakın aşağıya geldi. Sunucum çalışıyor. O yüzden rastgele bir tarayıcıyı açıyorum ve buraya diyorum ki localhost diyerek siteme giriş yapıyorum. Çalıştığım sistemin adı siteydi. Sizlerle birlikte çalıştığım sitenin adı VP Admin diyerek WordPress yönetici paneline gireceğim. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Localhost'ta çalıştığımı tekrardan hatırlatmak isterim. Neden localhost'ta çalıştığımı ve Gutenberg editörü kullandığımı defalarca bu oynatma serisi içerisinde tekrar etmiştim arkadaşlar. Öğrencilerime hitaben yaptığım bir çalışmaydı. Bundan sonraki WordPress serisini Elementor kullanarak güzel bir tema üzerinden uzak sunucuda host'a gerçekleştireceğim. Ama bu çalışmayı daha çok sunucudan kiralama imkanı olmayan öğrencilerimin WordPress'i çalışıp kullanabilmeleri amacıyla yapıyorum. Yazılar kısmına giriyorum. Dünkü kapsayıcı uygulaması 1'di. Bu şekilde kaydetmişim dünkü uygulamayı. Dolayısıyla şuradaki başlığı aynen alıp bakın aynen alıp Ctrl C ile yeni bir yazı diyorum ve buraya kapsayıcı 2 uygulaması olarak alıyorum. Şimdi buraya direkt arkadaşlar bir tane bu çalışmaya baktığımda analiz etmeye çalıştığımızda yan yana 2 tane hücreden oluşan bir kapsayıcı container görüyorsunuz. Altta da yan yana 4 tane hücreden oluşan bir kapsayıcı yani container giriyorsunuz. İstersen ben bunları arkadaşlar tek bir container içerisinde gerçekleştirebilirim. Fakat özellikle alt taraftaki hücreyi organize ederken kafanız oldukça karışacak. Dolayısıyla bu riske girmemek amacıyla yukarıdaki kısmı ayrı bir container'a, aşağıdaki kısmı ise ayrı bir container'a alarak parçalamak istiyorum çalışmamı. Yukarıdaki kısım 2 sütundan oluşan bir container olacak. Aşağıdaki kısım
tane sütundan oluşan bir konteyner olacak. Dolayısıyla çalışmama ilkinden başlıyorum ve buraya ne ekleyeceğim arkadaşlar? Sütunlar ekleyeceğim. Sütunları aşağıdan ekliyorum. Diyorum ki 2 tane sütundan oluşan bir konteyner olacak ve birincisine bir fotoğraf ekleyeceğim önce. Görseli tıklıyorum. Ortam kitaplığında bu fotoğraflarımı yüklediğimi hatırlamıyorum. O yüzden ben bunları Dosya Yükle sekmesinden makinamdan WordPress klasörüme indireceğim. İndirilenlerin arasındaydı. Fotoğraflarımı aynen şöyle 5 tane fotoğrafı, aslında sadece şuna ihtiyacım var ama ben diğer 4 tane fotoğrafı da kütüphaneme ekleyip hazır hale getirmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda ihtiyacım olan fotoğraf bu fotoğraf. 300'e 200 piksel büyüklüğündeymiş. Seç diyorum ve bu şekilde geliyor. Normalde bu fotoğrafla birlikte bakın, bu fotoğrafla birlikte sütunların 2 tane hücreden oluşuyor ya arkadaşlar alt alta. Sütun kapsadığı alanı görebilmek için şöyle gri temalı, gri renkli bir background vermek istiyorum ben bu sütunuma. Dolayısıyla bunu aldım. Dedim ki bu sütunuma bir sütun dediğim kapsayıcı, en dıştaki kapsayıcı sütunlara bir arka plan vermek istiyorum. Mesela şöyle füme bir tonu olsun. Tamam mı? Böylelikle kapladığı alanı görmüş olayım. Çalışmamı biraz daha rahat etmiş olurum. Şimdi ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Şu sütuna gelip alta ister bir tane paragraf, ister bir tane başlık ekleyebilirsiniz. Ne için? Şunu sağlayabilmek için. Tamam. Ben buraya ister dediğim gibi başlık ya da paragraf koyabilirsiniz. Eğer bir başlık koyarsanız SEO çalışmalarında buraya yazacağınız metin bu sayfanın öne çıkarılmasını sağlayacaktır. Normal bir paragraf koyarsanız paragraf özellikle devreye girecektir gençler, arkadaşlar. Eee, Başlık olarak ele alayım isterseniz öyle yapabilirim. Gökyüzü görsel bir şölene sahne olacak. O zaman geliyorum çalışmama. Diyorum ki buraya bir başlık koyayım. Bu başlığım hangi H2 olmasın, H3 olsun. Biraz daha küçük olsun. Ve diyorum ki gökyüzü görsel bir şölene tanık olacak diyorum. Tamam mı? Başlığımın buradan bakalım nelerini değiştirebiliyorum. Başlığımın tipografisinde yazı büyüklüklerini, küçüklüklerini şöyle ayarlayabildiğim gibi ben yazı ailesinden hareket ederek biraz onun şöyle daha farklı bir yazı fontuna görsel olarak ulaşmasını sağlayabilirim. Inter'i tercih edeyim. Biraz küçülteyim arkadaşlar ama bu sefer de çok küçülüyor. Large oldu. Acaba ara boyuta varabilir miyim diye düşünüyorum. Medium dedim. Peki o zaman varsayılanda kalsın. Şunu şu şekilde daha alt bir pege indirebilir miyim? Yok, kabul etmedi. Medium olarak kalsın. Bunun yazı rengini neye çevirmem gerekiyor? Metnin beyaza çevirmem gerekiyor görebilmem için ve biraz da kalınlaştırmam gerekiyor arkadaşlar. Varsayılan şekli ile değil, biraz daha koyu bir şekilde yazmam gerekiyor. Evet, birincisini neredeyse tamamladım. Şimdi orijinalinde altta şurada bir yazı var arkadaşlar, görüyorsunuz. Ha, yazım büyük geldiği için şimdi şu normalde resim fotoğraf kesiti bu. Ekranın tamamını kaplıyor. Şimdi şu sütun normalde bakın kapladığı alan 620 piksel ama ben bunu 1280 piksele çektiğim zaman ve bunu taslağa kaydedip ön izleme yaptığımda aynı orijinalde olduğu gibi yazının bir şekilde bakın aşağıda tek satır şeklinde göründüğünü göreceksiniz. Ama bu sefer de ne oldu? 2 eşit parçaya bölünmüş olan konteyner fotoğrafın orijinal büyüklüğü küçük geldiği için, yazı da küçük geldiği için kapladı. Ben bunu şöyle bir yapabilir miyim acaba? Çalışmada seçip tekrardan sütunlarıma 620 piksele çevirip, kaydedip tekrardan görüntülenme sağlayayım. Evet. Şimdi biraz daha mantıklı bir görüntüye ulaştı. Yazıyı birazcık daha küçültebiliriz tabii ki. O bize kalmış bir şey. Yazıyı biraz daha küçültürsem eğer medium'dan
koyu olarak geliyor. Daha büyük olmaz, daha küçük olmaz. Daha küçük olduğunda da çok küçük oluyor gibi geliyor sanki. Kaydedip tekrardan bir görünme sağlayayım. Hmm, yok. Eski hali daha iyiydi sanki. Eski halinde kalsın. Kaydet. Birinciyi tamamlamış oldum. Yalnız orijinalinde bakarsanız altta şöyle bir ince çizgi görüyorsunuz. Bu çizgiyi oluşturabilmek için bu çizgi şu ilk kapsayıcı hücrenin içerisinde. Dolayısıyla hangi hücre sayılıyor o? Şu sütun hücresi sayılıyor. Bu sütun hücresinin alt kısmına bir tane çizgi koymak istiyorum. Sütun hücresine geldim. Blok ayarını tıkladım. Aşağıya doğru gidiyorum. Kenarlık kısmını çözüp bakın alt kısma hangi renkte mesela şu tonlarda 2 piksel kalınlığında bir çizgi koymak istiyorum. Bakın çizgiyi otomatik olarak koydu. Çizgiyle metin arası birbirine çok yakın olduğu için metni çizgiden uzaklaştırmak amacıyla olguyu e, istiyorum. İç dolgu şurada. Yukarıdan aşağıya olan iç dolguyu şöyle tık arttırdığımda şu şekle geldi. Evet, aynen istediğim gibi oldu. Çok güzel. Şimdi ikinci neyi ekleyeyim? Sütunları ekleyeyim. İkinci sütunları eklediğim zaman da şu 4 sütunlu oluşan kapsayıcıyı elde etmiş olacağım. Diyorum aşağıya. 4 sütunlu kapsayıcıyı elde etmek için tekrardan ekle diyorum. Burada sütunlar var mı? Var. Ekle diyorum. 4 tane var mı? Yok. Hayır. Ama ben 3 tane ekleyip bunun blok sayısını yan yana olan hücre sayısını arkadaşlar 4'e çıkartabilirim. Bunun için de sütunları seçtim ve 4'e çıkardım. Bakın 4 tane oldu. Tamam mı? Şimdi birinciye artı olarak bir görsel ilave etmek istiyorum. Sırasıyla buradaki görsellerim önce dünya, yosunlar, Sabiha Gökçen ve su şeklinde sıralanıyor. Aynısını sıralayayım. Ortam Kütüphanesi'nden dünya seçtim. Yanındakine geldim. Ekliyorum. Ortam kitaplarından yosunlar seçtim. Yanındakine geldim. Ekliyorum. Ortam Kütüphanesi'nden Sabiha Gökçen seçtim ve yanındakine geldim. Ekliyorum. Tekrar bir görsel. Ortam Kütüphanesi'nden su damlası seçtim. 4 tane fotoğrafı altına aldım. Şimdi bu 4 tane fotoğrafı da aynı orijinalinde olduğu gibi aynı tonlardaki bir taban, zemin rengini üzerine oturtmak istiyorum. Dolayısıyla bu birinci sütunla işim bitti. İkinci sütunlar yani ikinci kapsayıcımın da arkadaşlar zemin rengini öncekiyle aynı hale getiriyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi az önce dediğim gibi eğer ben bu çalışmayı aslında tek bir kapsayıcı altında yapabilirdim. Ama sizin anlamanız çok zor olurdu. Daha karmaşık olurdu. Dolayısıyla 2 tane ayrı kapsayıcı arasında yaptığımdan dolayı 2 kapsayıcının arası açıldı olduğu gibi. Acaba bunların arasında kapama şansım var mı diye bir bakıyorum. Sütunlara geldim. Bu sütunun blok ayarları içerisinde kenar boşluklarını acaba 0'a 0 yapabilir miyim? Özel boyut ayarladan yukarı aşağı 0 diyeyim. Ancak bu kadar yapabiliyor arkadaşlar. Demek ki yapamıyormuşum ve demek ki Ctrl Z'li geri alıyorum yaptığım işlemi. Demek ki tek kapsayıcı içerisinde yapmam daha doğru olacakmış. Bir başka çalışmada onu da yaparım sizinle birlikte. Altlarına mesajlarını yazmamız lazım. Dolayısıyla dünya 1 saat boyunca kararacak. Avustralya'daki dev yosun ormanlarını yapay altındaki kısmı almamışım. Dünya 1 saat boyunca kararacak yazısını gene aynı şekilde bakın birinci sütunuma gelip bunun içine bir tane daha görselin altına bu sefer de paragraf ekleyeyim arkadaşlar. Tamam. Dünya, az önce ne eklemiştim? Başlık ekledim. Dünya neydi bu arada? Kararacak. Dünya 1 saat boyunca kararacak. 1 saat boyunca kararacak. Karar, kararacak.
Demin dedik ve yazımızı, ekranı birazcık daha tabii kaplamasını sağlayabiliriz şu anda. Çok az bir, şeyde, görüntüde, duruyor. Dünya 1 saat, boyunca kararacak yazısını medium, small yapıp, rengini beyaz yapıp, yazı tipografisinden görünümünü birazcık kalınlaştırıp, orta konumda mı acaba? Evet, birazcık daha kalınlaştırmış oldum ama ben bunu koyu hale getirirsem şu şekilde olacak bakın. Aynı şekilde Ctrl C, Ctrl C. Buraya geliyorum. Yani ikinci sütunuma geliyorum. İkinci sütunuma da bir paragraf ekleyip sadece paragrafın üzerinden değişiklikler yapacağım. Aynı şekilde şöyle buraya da üçüncü sütunuma da gelip üçüncü sütuna gelip bir paragraf ekleyip bunun üzerinden değişiklikler yapacağım ve dördüncü sütunuma geldim. Bir paragraf ekleyip bunun üzerinden değişiklikler yapacağım. Avustralya'daki dev yosun ormanları diyelim bunu. Avustralya'daki dev yosun ormanları. Diğerlerini küçük harfle yapmışım. Bunları da küçük harfle yapayım. Ondan sonra burada ne yazdırmışız? Sabiha Gökçen'in izinde göklerde. Gökçe'nin izinde göklerde. Buraya da rastgele bir şey yazıyorum. Su kaynaklarımızı koruyalım yazıyorum ve aynı özellikleri yani aynı değişiklikleri burada yaptıklarımı burada da yapacağım. Ne yapmıştım? Metin rengini beyaz yaptım. Ondan sonra geldim medium ya da small yaptım ama, beraberinde görünüm ailesini koyuya ayarladım. Diğeriyle eşit duruma getirdim. Aynı şekilde burada da yapıyorum. Metin rengini beyaz yapıyorum. Yazı büyüklüğünü small yapıyorum. Bunu yazı görünümden koyu hale getiriyorum ve burada da aynı değişiklikleri yapıp çalışmamı biraz sonra sonlandıracağım. Koyu yapıyorum. Evet. Small yapmadık. Evet. Tabii başlangıçta dediğim gibi aynı konteyner içinde yapmadığımız için burada arada mevcut olmayan boşluk burada otomatik olarak oluştu kendiliğinden. Dolayısıyla aynı konteyner içinde yapacak olsam böyle bir sıkıntı kalmayacaktı. Bir başka çalışmada bunu deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Ctrl C ile pardon kaydettim ve kasla kaydedip WordPress'te nasıl göründüğüne bakalım. Bu şekilde görülüyor çalışmamız. Ekranı biraz daha büyüttüğümüzde daha göze dolgun olarak gelecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki uygulama şuydu. Onu da hemen göstereyim size. Bir sonraki izleyeceğiniz videoda ekran görüntüleri kesitlerin içindeydi. Şu çalışmayı sizinle yapacağız. Bu çalışmayı gerçekleştirdik. Aynısı şarjım bitmek üzere. Birebir aynısını yapmamız zor. Fakat benzeştirecek şekilde bir tasarım yapacağız. Bu uygulamalardaki amacımız konteynerlarla ve sütunlarla çalışma yeterliliğini biraz kazandırmak, arttırmaya çalışmak. Evet, görüşmek üzere bir sonraki uygulamada. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın.